Herkese selamlar. Bugün Nas suresinden bahsedeceğim. Şu konuda yani kalp enerjisi, beyin enerjisi, düşünce, ses ve algılama ve iyi ve kötüyle alakalı. Ee, Önce okuyayım, sonra devamını açıklamaya çalışayım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilip o vesvesecinin cin ve insan şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. Çok kısa ve çok anlamlı her konuda. Yani şu şekilde söylüyor. Kalp her şeydir. Yani sevgi ve nefret enerjisini bulunduran, e, bizi tamamlayan veya bitiren her konuda. Vesvese sokmak, yani şu şekilde söyleyebilirim. Birisi hakkında tanımadığın veya tanıdığın hakkında iyi veya kötü eleştiride bulunmak. Yani e, arkasından konuşmak veya onun hakkında kötü sözler söylemek, onun nasıl söyleyeyim, e, o kadar yani kötü birisi olmadığı halde onun hakkında kötü e, beyanda bulunmak, yani onu kötülemek veya onun hakkında çok kötü beyanlarda bulunmak. Bu da senin kalbini etkiliyor. Kalbini etkilediği için de bu sefer şeytanlaşıyorsun. Yani burada dediği gibi cin ve insan şeytanların şerrinden. Yani her şeyi şeytana yüklemeyelim. Yani asıl problem insanlar ve cinler. Şeytan bunların başında zaten. E, Amacı da bu zaten. Onları insanoğlunun kötü yola çekip, yani kötülüğü ön plana çıkarıp iyilikten insanları mahrum bırakıp ve kendi emeline alet edip, yani kendi yanına çekmek, yani cehennemine diyeyim sana. Herkese yani şu şekilde anlatmaya çalışayım. Ya cehennem ya da cennet. Yani herkesin kendi tercihi. Yani burada hep sığınmadan bahsediyor ve insandan. O derece çok ki. Yani bir, iki, üç, dört. Yani okuduğum kadarıyla 4 tane insandan bahsediyor. İnsan ne demektir? İn, yani aşağı inmekten bahsediyor. San, yani biz aslında kendimizi insan zannediyoruz. Yani o kadar küçük bir bedenin içine sığdırıldığımız için, yani ortalama 2 metre diyelim bir insan boyu. Yok da yani ortalamasını söyleyeyim, yani ortalama olarak 1,70 1,80 civarlarında o. Yani 1,5 ile 1,80 arası. Onun üzeri uzuna girer zaten. Adem'in boyuna baktığın zaman, Hazreti Adem'in 40 metre. Yani çünkü bugünkü hesabımıza baktığın zaman yani 40, yani 20 kat, belki 22-23 kat bizden çok daha uzun olduğu halde, yani biz kendimizi ne kadar küçüldüğümüzü hesap edin. Bunu en basit örnek olarak söylemeye çalışıyorum. Yani bu vesvese dediğimiz ki, yani düşüncelerimiz frekansal boyutta ve göz boyutuna girelim. Enerji, yani baktığımız her şey enerjidir. Göz o derece kaydediyor ki her şeyi, inanılmaz bir seri şekilde. Yani bugünkü yani en mükemmel kamera bile bir gözdeki lens hiçbir şekilde yani bunu daha başaramadılar, yapamadılar. Belki de yapamayacaklar yani. Belki de göremeyeceğiz. Demek istediğim şu, gözün bile bir enerjisi vardır. Yani her şeye bakış açısıyla. Demek istediğim şu, yani kalp ve bakmak. Yani kalbinden kötü bir düşünceyle bakarsan karşı tarafa, senin o bakışın o karşı tarafa negatif bir enerji olarak gittiği için, onun da aurosu olduğundan dolayı bedeninde, yani çakralarla alakalı hangi tarafına bakarsan oradaki aurosunda bir blokaj oluşturuyorsun. Yani çakrasında bir tıkanıklık oluşturuyorsun ve ona nazar etmiş oluyorsun. Yani nazar tabiri bu şekildedir. Yani enerjisini bloke etmiş oluyorsun ve bu sefer o ya hastalanıyor ya fiziksel olarak halsizleşiyor
ya da kendini iyi hissetmiyor ya da yani genelde şey deriz yani gününde değiliz der. Aslında herkes günündedir. Problem şundan kaynaklanıyor. Yani bu duayı bol bol okumamızla alakalı. Yani benim de çok başıma geldiği için yani demek ki bunlarda öğrenmem için bir neden. Yani diğer türlü başıma gelmemiş olsaydı bu duaları ve Kur'an'ı öğrenme gibi bir amacım olmayacaktı. Demek ki Allah seviyor ki bir şeyleri öğrenmem için bir şeyler önüme engel çıkartıyor. Yani e, en kötü gördüğümüz şeyde bile bizim için hayır vardır. Yani kötü olarak bakmamak lazım bazı şeylere. O yüzden insanlardaki en büyük problem birincileri egoları. Yani ego dediğimiz fesatlık, kıskançlık, çekememezlik, haset, arkasından kötü konuşma, iyi olan bir insanın veya kötü de olsa fark etmez. Yani cinler tayfasına giriyorsun. O da ne oluyor? Şeytanlaşıyorsun yani. İnsan bedenine girmiş şeytan gibi düşünün. Yani her insanın içinde iyilik de vardır, kötülük de vardır. Yani bu her şey için geçerlidir. Her insan aşağı inen olduğu için dünyaya yani yeryüzüne indirildiği için o yüzden insan olarak söylenmiştir. Ve bunu biz anlamadığımız için yani bugünkü problem de şu. Yani bu e, tamamen Türkçesini okuyabildim yani anlayabilmek için Türkçesini belki 100 defa dinledim. Ve farklı farklı sayfalardan okudum. Yani e, çok düz yazıyorlar ve karışık yazıyorlar. Yani Türkçedeki ile Arapçadaki bambaşka. Ee, açıkçası şunu söyleyeyim yani çoğu sayfaları da araştırdım. Yani sayfaların isimleri önemli değil. Ama bugün şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu çeviri işini güzel yapanlar lütfen çevirsin. Yoksa insanlar farklı bir şekilde algılıyor. Ve ikincisi lütfen gençlere doğru bir şekilde öğretelim. Yani böyle ezbere okutmayalım, anlayabileceği kadar kendi dilinde ama bunu güzel ve nazik ve kibar. Yani biz bunlara bir şey öğretemezsek gençler kendilerini avrolarını pisletecekler, çakralarını pisletecekler ve kendi kendilerini kötü yola sevk edecekler. Çünkü en büyük problem bilgisizliktir. Ne gelirse insanın başına bilmemekten gelir. Yani bu da e, şöyle bir yani sosyal mesaj değil de bu herkes kendisi için de geçerli. Yani e, mümkün olduğunca düzgün bir şekilde açıklayalım her şeyi ve insanların anlayabileceği şekilde. Hiç kimseyi hakir veya hor görmesin ki. Hiç kimsenin bir diğerinden level'ı yüksek değil. Herkesin level'ı eşittir. Sadece olaylara bakış açısı farklıdır. Herkese saygılar.